2004'te G8 liderleri ABD'de toplandı. Başkan Bush, Büyük Orta Doğu projesini ilk kez dünyaya açıkladı. 2005'te Kahire'de konuşan projenin mimarı Rice, Orta Doğu'da artık istikrar değil özgürlük zamanı dedi. Genel inanışa göre yolcu uçaklarıyla yapılacak saldırılar Pentagon'daki gizli bir strateji masasından planlandı. Bir diğer teoriye göre 11 Eylül'den önce bazı Yahudi şirketleri personeline o gün izin verdi. İkiz Kuleler'deki facia New York'un kalbini parçalayacak. Ardından Orta Doğu'da fitili ateşleyecekti. Afganistan, her zaman ilk hedef, bitmeyen savaşların ve umutların sınandığı toprak. Irak, silahlarla vaat edilen demokrasi, savaşın ve kaosun gölgesindeki toprak. Muhammed Bouazizi'nin adaletsizliğe karşı başlattığı isyan, kelebek etkisiyle fitili yakarak tüm bölgeyi sarstı. Libya'da Kaddafi'nin tahtı kırıldı. Halkın öfkesi, petrolün gölgesinde dış müdahalelerle tarihe yazıldı. Yemen'de Sana'nın kanlı cumasında kurşunlar halkı susturmak için konuştu. Peki tetiği çeken kadar emri veren kimdi? Suriye'de vekalet savaşlarında kimi zaman Rus bayrağını, kimi zaman ABD armasını takmadılar mı? Siyah bayraklıları büyüttüler, sonra üstüne yürüdüler, satın aldılar. Suriye sahnelenen oyunun perdesiydi. Şimdi ne mi oldu? Deirizor'daki petrol sahalarında ne Suriye bayrağı var, ne siyah bayrak. Sadece Amerikan bayrakları dalgalanıyor. Suriye'de insanlık, Sedna'ya zulüm evinin duvarlarında boğuldu. Burada adalet değil, işkence yankılandı. 14 milyondan fazla insan. Suriye, yeryüzünün en büyük kaçışıyla haritadan taştı. 2025'te Tel Aviv, demir kubbenin koruyamadığı İran'ın hipersonik füzelerinin gölgesinde korkuyu tattı. Beyaz Saray'da bir çağrı yükseliyor. İran'ın füzelerine karşı yardım bekleniyor. Siyonizmin bekçisi tetikte. Denizlerin sessizliğini bozdu. Tomahawk'lar İran'a doğru yola çıktı. Savaşın gölgesinde perde arkasında bir oyun oynanıyor. İran ve İsrail düşman maskesiyle dans mı ediyor? Melhame-i Kübra'da, Armagedon'da seni koruyacak tek şey Garkat ağacın olacak. O günü bekle.